2 Mayıs 2025 WWE o gün birkaç ismi kadrosundan çıkardı. Bunlardan biri son 8 yılını bu şirkete adamış bir güreşçiydi. İnsanlar sosyal medyada tepkilerini paylaştı. Bazıları üzüldü, bazıları şaşırdı. Ama kimse onun ne yapacağını tam olarak tahmin edemedi. Aylar sonra Londra'daki küçük bir salonda bir müzik çalmaya başladı ve sahneye Cherry Crowley çıktı. Artık Dakota Kai değil, artık Charlie. Bu sadece bir güreşçinin değil, hayatını bu spora adamış, defalarca yıkılıp kalkmış bir insanın hikayesi. Cherry Georgina Crowley, 6 Mayıs 1988'de Auckland, Yeni Zelanda'da doğdu. Köklerine bakıldığında iki farklı dünyanın bir araya geldiğini görüyoruz. Annesi tarafından Samoa kökenli. Annesinin ailesi Pasifik'teki Upolu adasının Lepea köyünden. Babası tarafından ise İrlandalı. Bu çift miras ilerleyen yıllarda hem sahne kimliğine hem de karakterine doğrudan yansıyacaktı. Ailede spor sıradan bir hobiden çok daha fazlasıydı. Cherry'nin büyük babası Pat Crowley 1949 ve 1950 yıllarında Yeni Zelanda'yı All Blacks rugby takımında temsil etti. All Blacks, Yeni Zelanda'da neredeyse kutsal bir statüye sahip takımdır. Bu büyük babanın torununun dünya sahnesine çıkacak olması belki de hiç şaşırtıcı değildi. Cherry'yi güreşle tanıştıran kişi erkek kardeşi Earl'dü. Aile içinde büyük bir güreş sevgisi vardı ve bu tutku Cherry'ye de geçti. Ayrıca iki küçük kardeşi daha vardı. Kız kardeşi Nerney ilerleyen yıllarda karma dövüşçüsü olacaktı. Mücadele ruhu bu ailede ortak bir dil gibiydi. 15 Aralık 2007 Cherry, Auckland merkezli Impact Pro Wrestling sahnesine çıktı. Ring adı belliydi. Eevee. Bu isim tesadüf değildi. En sevdiği Pokemon karakteri Eevee'ye bir göndermeydi. Bu küçük detay o dönemin ruhunu iyi yansıtıyordu. Genç, hevesli, kendi dünyasını içine taşıyan bir sporcu. Bu adımla birlikte Auckland'den dünyaya uzanacak uzun bir yolculuk başlamış oldu. Güreş dünyasında bağımsız devre, çoğu sporcu için hem okul hem de sınav yeridir. Büyük sözleşmeler yoktur. Parlak sahneler yoktur. Ama deneyim orada kazanılır. Cherry, Eevee adıyla yıllarca bu devreyi gezdi. Önce Avustralya, sonra Amerika Birleşik Devletleri. ABD'de Shimmer ve Shin Wrestling gibi saygın organizasyonlarda boy gösterdi. Bu organizasyonlar, kadın güreşinin bağımsız sahnelerdeki en prestijli adreslerinden sayılırdı. Her maç yeni bir seyirciye kendini tanıtma fırsatıydı. Her yolculuk spora olan bağlılığının bir göstergesiydi. 2014 yılında önemli bir adım attı. Japonya'da Pro Wrestling Zero One ile bir sözleşme imzaladı. Bu sıradan bir anlaşma değildi. Cherry, bu organizasyonla 3 aylık sözleşme yapan ilk kadın güreşçi oldu. Japonya'da güreş kültürü çok farklıdır. Bu ortamda kendinizi kanıtlamak, mesleğe bakışınızı köklü biçimde değiştirir. Cherry, bu süreçten hem teknik olarak daha güçlü hem de sahne kimliği açısından daha olgun döndü. 14 Ekim 2015 WWE'nin geliştirme markası NXT'de ilk kez göründü. Karşısında yeni debut yapan Nia Jax vardı ve maçı kaybetti. Ama bu görünüm dikkat çekmişti ve tanıyan kişiler arasında WWE'nin yöneticileri de vardı. 15 Aralık 2016 Tam olarak 9 yıl önce bağımsız kariyerine başladığı gün WWE ile resmi sözleşme imzaladı. Artık Cherry değil, artık Eevee de değildi. Yeni bir isim geldi. Dakota Kai. Kai kelimesi Polinezya dilinde deniz anlamına gelir. WWE bu ismi onun okyanus ötesinden gelen yolculuğuna bir selam olarak seçmişti. Yeni Zelanda'dan Avrupa'ya, Japonya'dan Amerika'ya kadar uzanan bir yolculuk ve Dakota Kai bu yolculuğun özeti gibiydi. Haziran 2017'de büyük bir duyuru yapıldı. Mae Young Classic, WWE'nin tarihindeki ilk kapsamlı kadın turnuvalarından biriydi. Dakota Kai turnuvaya katıldı. İlk turda Kavita Devi'yi, ikinci turda ise Rhea Ripley'i geçti. Ama çeyrek finalde yolculuğu sona erdi. Karşısında Kairi Sane vardı.
Bu turnuva onu daha geniş bir WWE seyircisiyle buluşturdu. Artık sadece bağımsız devre hayranlarının bildiği bir isim değildi. NXT yıllarında yaşanan en çarpıcı anlardan biri karakterinin değişimiydi. Başlangıçta sevilen bir face olan Dakota Kai zamanla heel kimliğine büründü. Bu değişim izleyicilerin üzerinde güçlü bir etki bıraktı çünkü dönüşüm ani ve iyi yazılmıştı. Seyirci hem şaşırdı hem de karaktere ilgi duymaya devam etti. 2021 yılında o dönemki adıyla Raquel Gonzalez, şu anki adı Raquel Rodriguez ile birlikte önemli bir başarı elde etti. İkili, NXT'de düzenlenen ilk Women's Dusty Rhodes Tag Team Klasik turnuvasını kazandı. Devamında ise NXT Women's Tag Team Championship'i kazandılar ve bu ünvanın ilk sahipleri oldular. Nisan 2022'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dakota Kai WWE kadrosundan çıkarıldı. Açıklama yapılmadı. Resmi bir neden bildirilmedi. Güreş dünyası bu haberi şaşkınlıkla karşıladı. Ama hikaye daha bitmemişti. Birinci kovuluştan yalnızca birkaç ay sonra hiç beklenmedik bir anda SummerSlam 2022 şovunda geri döndü. WWE'nin en büyük organizasyonlarından biriydi ve o gece sahneye 3 isim birlikte çıktı. Bayley, Io Sky ve Dakota Kai. Üçlü o gece Raquel Rodriguez ve Aliyah'ı yenerek WWE Women's Tag Team Championship'i ele geçirdi. Damage Control adlı yeni bir yapının temelleri atılmıştı. Bu ana roster'daki ilk gerçek anıydı. NXT'nin dışına çıkmak, çok daha büyük bir seyirci kitlesiyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Ve Dakota Kai bu fırsatı değerlendirdi. Ama bu dönemde kolay geçmedi. Güreşçilerin en büyük düşmanlarından biri olan diz sakatlığı Dakota Kai'yi ısrarla takip etti. 2024'ün Ağustos ayında yeni bir diz sakatlığı yaşadı ve menisküs ameliyatı geçirdi. Kasım 2024'te geri döndü. Bu dönüş ve çıkışlar kariyerinin sürekli kesintiye uğraması anlamına geliyordu. Her ameliyat sonrası yeniden başlamak, yeniden uyum sağlamak, yeniden kendini kanıtlaması gerekiyordu. Ocak 2025'te yeni bir fırsat doğdu. WWE'nin ilk Women's Intercontinental Championship turnuvasına katılmaya hak kazandı ve finale kadar ilerledi. Finalde Lyra Valkyria karşısındaydı. Maçı kaybetti. Şampiyonluk elden gitmişti. Ama finale kalmak bile hala onun güçlü bir sporcu olduğunu gösteriyordu. 2 Mayıs 2025 WWE Dakota Kai'nin sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı. Bu sefer farklıydı. İlk kovuluş sürprizdi. Bu ise bir karar gibiydi. Resmi bir açıklama yine yoktu ama güreş medyasından gelen bilgiler tablo hakkında ipuçları veriyordu. Uzmanlara göre yaşı bir etken olarak değerlendirilmişti. WWE yönetiminin yaklaşımına göre Dakota Kai neredeyse evrensel bir iç övgüye sahipti. Ama uzun vadede Rhea Ripley ya da Charlotte Flair gibi bir üst düzey çekiciliğe ulaşılamayacağı düşünülüyordu. Bu değerlendirme güreş dünyasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Kovuluşunun ardından Dakota Kai Boston Open Radyo'ya konuştu ve nadiren duyulan bir itirafta bulundu. WWE'de bir cam tavanın varlığından söz etti. Bu deneyimin kendisine özgü olmadığını belirtti. Sakatlıkların durumu zorlaştırdığını, yönetimin değişikliğinin de süreci etkilediğini dile getirdi. Cam tavan görünmez bir sınır. Ne kadar iyi olursan ol, belirli bir noktanın ötesine geçemediğin andır. Bu bir güreşçinin değil, bu sporu seven ve bu sporda var olmaya çalışan bir insanın sesiyle söylenmiş sözlerdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları yazdı. Dünyanın en şanslı kızı gibi hissediyorum. Henüz bitmedi. Hazırdım. Hadi gidelim. Bu cümlelerde ne öfke vardı ne de kırgınlık. Sadece saf bir kararlılık. WWE'den sonra neler olur? Bu soru birçok güreşçi için kariyerinin sonu anlamına gelebilir. Ama bazıları için yeni bir başlangıç kapısını aralar. 5 Aralık 2025 bir duyuru yapıldı. Pro Wrestling Evie organizasyonu yeni bir maç duyuruyordu. Karşılaşma Chris Statler'a karşı Cherry Crowley, artık Charlie adıyla. Evie Wrestling, İngiltere merkezli, kadın güreşine odaklanan bağımsız bir organizasyondu. Küçük salonlar, yakın seyirci, samimi atmosfer. WWE'nin büyük prodüksiyonlarından çok farklı bir dünya. 8 Mart 2026 maç gerçekleşti.
Charlie Statler'a yenildi ama sonuç burada önemli değildi. Önemli olan sahneye tekrar çıkmış olmasıydı. Charlie ismi dışarıdan bakıldığında basit bir ring ismi gibi görünebilir. Ama bağlamı düşündüğünüzde farklı bir anlam kazanıyor. Dakota Kai, WWE'nin yarattığı bir karakterdi. Charlie ise kendisinin seçtiği bir isimdi. Büyük şirketlerin kalıpları dışında kendi kurallarıyla oynamak istiyordu. 16 Nisan 2026'da ise New York'ta House of Glory organizasyonunda debut yapacağı duyuruldu. Bu tarih WrestleMania 42'den hemen birkaç gün öncesine denk geliyordu. Tesadüf mü? Belki. Ama bu işte tesadüfler nadiren gerçek tesadüftür. 2007'de Auckland'da başladı bu hikaye. Küçük bir salonda Evie'den ilham alınan bir ring adıyla sevdiği için güreşen bir genç kadının hikayesi. Yıllarca yolculuk etti. Japonya'da anlaşma yapan ilk kadın oldu. WWE ile birlikte tam 8 yıl geçirdi. Defalarca ameliyat oldu, 2 kez kovuldu ve her defasında geri döndü. Şu an bağımsız sahnede Charlie adıyla küçük salonlarda güreşiyor. Belki büyük şampiyonluklar yok. Belki milyonluk kalabalıklar yok. Ama sahneye çıktığında hala tam olarak orada. Bazı hikayeler büyük finaller ile bitmez. Sadece devam eder. Cherry Crowley'nin hikayesi henüz bitmedi.